kadın erkek bütün Zonguldaklılar, memleketimizin iktisadi kalkınmasında hiç şüphesiz fevkalade bir mana taşıyan bu modern tesislere kavuşmanın engin sevinci içindeydiler. Başvekil Adnan Menderes Zonguldak'a Akdeniz vapuru ile gelmiştir. Hükümet reisimiz ve beraberindekiler bir motorla karaya çıkarak samimi tezahüratla karşılanmışlardır. Zonguldaklıların Başvekil Adnan Menderes'e yaptıkları tezahürat emsalsiz olmuş, Sayın Adnan Menderes'in bindiği otomobil kalabalıktan tören yerine kadar güçlükle ilerleyebilmiştir. Bu misilsiz tezahürat, vatandaşların kalkınma gayretlerini ne büyük bir samimiyetle benimsediklerini, elde edilen başarılı neticeleri ne heyecanlı bir samimiyetle karşıladıklarını ve bu yolda hükümeti ne candan bir anlayışla desteklediklerini açıkça ortaya koymaktaydı. Törende Birleşik Amerika Büyükelçisi Excellence Fletcher Warren'le memleketimizde misafir bulunan kardeş ve müttefik Irak'ın eski başvekillerinden Fazıl Cemali ve Tevfik Suudi ve eski dahiliye vekillerinden Said Kazaz da bulunmuşlardır. Verilen izahattan sonra Başvekil Adnan Menderes ve Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu, uğurlu olsun dileğiyle ve coşkun tezahürat arasına yeni Zonguldak Limanı ve lavvar tesislerini memleket ve millet hizmetine açmışlardır. Zonguldak'tan trenle Filyos'a hareket eden ve orada da büyük tezahüratla karşılanan Başvekil Adnan Menderes, doğruca ateş tuğlası fabrikasına gitmiştir. Burada da ağır sanayi ve çimento sanayimizin en lüzumlu maddelerinden biri olan manyezit ve krom manyezit tuğlası imal edecek fabrikanın temel atma merasimi yapılarak inşaata başlanmıştır. Ayrıca fabrikaya ilave edilen yeni kısım işletmeye açılmıştır. Hükümet reisimiz Filyos'ta 7'den 70'e bütün halkın emsalsiz tezahüratı arasında bir müddet daha kaldıktan sonra aynı tezahüratla uğurlanmış ve otomobille hareket ederek Bartın ve Safranbolu üzerinden Karabük'e gitmiştir. Başvekilimiz Adnan Menderes Zonguldak'tan itibaren geçtiği bütün yerlerde olduğu gibi Karabük'te de vatandaşların coşkun ve samimi muhabbet tezahürleriyle karşılanmıştır. 8 Ağustos 1957 günü Kastamonu'ya giden Başvekil Adnan Menderes'i, Kastamonu halkı, şehrin tarihinde şimdiye kadar misli görülmemiş azamet, heyecan ve samimiyette tezahüratla karşılamıştır. Hükümet reisi, daha şehrin methalinden itibaren 7'den 70'e muazzam bir kalabalık tarafından davul zurnalarla karşılanmış, taaklar, levhalar arasından geçilerek Cumhuriyet Meydanı'na gidilmiştir. Sayın Adnan Menderes burada bir hitabede bulunarak kendisine ve arkadaşlarına karşı gösterilen bu emsalsiz hüsnü kabule, derin alaka, muhabbet ve itimada teşekkür etmiş, kurulacak şeker fabrikasının Kastamonu'ya sağlayacağı faydaları belirtmiş, Kastamonu'ya çok yakında Çatalazı'ndan bol ve ucuz elektrik enerjisi verileceğini bildirmiştir. Başvekilimize bu seyahatlerinde Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu, Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk, Dahiliye Vekili Namık Gedik, Maliye Vekili Hasan Polatkan, Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu da refakat etmekteydiler. Fabrikanın temeline konulacak vesika imzalandıktan sonra Kastamonu Belediye Reisi ve Şeker Fabrikaları Umum Müdürü birer nutuk söylemişlerdir. Baba eski Lüleburgaz yolundaki köylerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan sevgiyle karşılanıyorlar. Lüleburgazlılar Celal Bayar'ı ve Adnan Menderes'i aralarında gördükleri için bayram ediyorlar.
belediye binasının balkonundan Lüleburgazlılara verdiği hitabede diyor ki, memlekette bir tesanüt ve anlayış havası devam ettikçe, başaramayacağımız büyük ve küçük hiçbir dava olamaz. Halk ve öğrenciler Cumhurbaşkanını ve Başbakanı karşılıyorlar. Celal Bayar halkla hasbihallerde bulunuyor, öğrencilere iltifat ediyor. Deniz yoluyla memleketin muhtelif bölgelerine sevk edilecek göçmenler Tekirdağ'da toplanmışlardır. Cumhurbaşkanı burada da göçmenlerin durumlarını inceliyor, ihtiyar, genç, kadın, çocuk hepsiyle ayrı ayrı alakadar oluyor. Çorlu'dan coşkun alkışlar arasında ayrılan Cumhurbaşkanımız ve Başbakan, Silivri'de de bir müddet kalarak halkla hasbihallerde yandılar, dileklerini dinlediler, öğütler verdiler. Silivri'den İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, yanında Başbakan Adnan Menderes olduğu halde İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret ettiler. Üniversitede senato üyeleri ve talebe birlikleri temsilcileriyle konuşan Celal Bayar, Adnan Menderes'le birlikte hukuk fakültesinin 1 numaralı dershanesine giderek öğrenciler arasında oturdular. Bayar ve Menderes İstanbul'da Gazeteciler Cemiyeti'ne de gittiler. Cemiyet Başkanı Burhan Felek, basın mensuplarına gösterdikleri bu yakın alakadan dolayı Cumhurbaşkanına ve Başbakan'a gazetecilerin teşekkürlerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünde garda, Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koral'tan, bakanlar, milletvekilleri ve resmi daireler erkanı tarafından karşılandılar. Halk başvekilimizin üzerine çiçekler atıyor. İnzibat kuvvetleri intizamı temin için canla başla çalışıyor. Başvekilimiz tezahüratta bulunanları elleriyle selamlayarak şeref salonuna doğru yürüyor. Şeref salonuna girdiler. Hal şeref salonunun kapısında tezahürata devam ediyor. Zabıta kuvvetleri intizamı zor temin ediyor. Başvekilimiz şu anda garın dış kapısına doğru yürüyorlar. Bundan sonra garın dışına çıkan Sayın Başvekilimiz, büyük kapıda göründüğü zaman heyecan son haddini bulmuştu. Civar vilayet ve kazalardan gelen 10 binlerce vatandaşın coşkun tezahürat ve sevgi avazeleri Ankara semalarını çınlatıyordu. Kurbanlar kesiliyor, dinmek bilmeyen tezahürat arasında Menderes adeta eller üzerinde taşınıyordu. Bu muazzam kitle, Sayın Başvekilimize biraz daha yaklaşmak, onu candan kucaklamak için adeta bir yarış halindeydi. Her taraf insan doluydu. Genç ihtiyar, kadın erkek, çoluk çocuk herkesin kalbi aynı hızla atmakta, her gönülden aynı heyecan taşmaktaydı. Başvekilimiz kendisini karşılayanların arasına karıştı. Artık halkı zapt etmeye, kaynaşmayı önlemeye imkan yoktu. İstasyonda kopan bu sevinç nidaları, bu alkış ve bu heyecan, kuvvetli ve manevi bir rüzgarla bütün yol boyunca Menderes'i takip edecektir. Başvekilimiz, Sayın Reisi Cumhurumuz Celal Bayar'la birlikte ve açık bir otomobille istasyon meydanından ayrılmak üzeredir. Fakat bu muazzam coşkun kalabalığın içten gelen özdeyişi, otomobilin ilerlemesine meydan vermiyor. Gerek emniyet kuvvetlerinin ve gerekse otomobilde bulunan Ankara valisinin devamlı ricalarına rağmen, halkın heyecanı bir türlü teskin olmuyor ve kafile güçlükle ilerleyebiliyor.
Garın önünden Ulus Meydanı'na giden yol boyunca ve adım başında otomobil durduruluyor, bu arada sayısız kurbanlar kesiliyordu. Başvekilimiz otomobilde ayakta duruyor, mütemadiyen el sallıyor, emsali görülmemiş tezahürat arasında ağır ağır ilerlerken gözleri yaşarıyordu. İstasyon meydanından güçlükle hareket eden otomobil, 19 Mayıs Stadyumu'nun kapısında tekrar durdu. Ellerinde bayraklar, flamalar ve dövizler taşıyan vatandaşlar, başvekilimizin etrafını sarıyor, ellerini öpmek için birbirleriyle adeta yarış ediyorlardı. Yaşa var ol sesleri etrafa yayılıyor, gökte geniş aksi sedalar yapıyordu. Muhterem başvekilimiz, etrafını saran hemşehrilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, kendilerine tahsislerini bildiriyordu. Binbir müşkülat içinde tekrar hareket eden kafile, Ulus Meydanı'na doğru ağır ağır ilerliyor. Sayın Başvekilimiz ilerledikçe bu muazzam kalabalık onu takip ediyor, kendisini beklemekte olan diğer bir kitleye katılıyordu. Milletle başvekil birbirlerini bağırlarına basıyordu. Gözler yalnız görmek için değil, okşamak, el öpmek, kucaklamak, bütün bir gönlü önüne sermek için bakıyordu. Bütün eller ona değmek istercesine uzanıyordu. Şu anda Büyük Millet Meclisi önündeyiz. Sayın Reisi Cumhurumuz ve Başvekilimizin otomobili etrafındaki vatandaş kitlesi bir kat daha arttı. İstasyondan kopan çığ, büyüyen bir kitle halinde Ulus Meydanı'na gelmişti. 10 binlerce Ankaralı yol boyunca birikmiş, coşkun sevgi tezahüratında bulunuyordu. İşte kordonu yaran halk, sevgili başvekiline koşuyor. Ulus Meydanı'ndan Sıhhiye'ye kıvrıldık. Ziraat Bankası, Opera, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini takiben Sıhhiye'ye doğru gidiyoruz. Başvekilimiz yol boyunca toplanmış 10 binlerce vatandaş tarafından hararetle karşılanıyordu. Bayraklarla donanmış binaların pencerelerinde, damlarında ve ağaçların üzerlerinde bekleyenler, Sayın Başvekilimize coşkun sevgi tezahüratında bulunuyordu. Yenişehir Demiryolu Köprüsü kırmızı beyaz renklerle süslenmiş. Sayın Başvekilimizin geçtiği her yerde sayısız kurbanların kesilmesine devam ediliyor. Yollar boyunca toplanmış olan kadınlı erkekli 10 binlerce Ankaralı, Sayın Başvekilimize çiçekler atıyorlar. Başvekilimiz, mütebessim çehresiyle kendisine muhabbet kucağını açmış olan hemşehrilerini, aynı engin sevgiyle selamlayarak onlara mukabele ediyor. Sıhhiye'den vekaletlere kadar bütün yollar ana bildiğine insanla dolu. İki tarafta sıralanmış apartmanlardan hiçbirisinin bir tek penceresi dahi boş değil. Her vatandaş, Sayın Başvekilimize bir şeyler sunmak istiyor. Bir şeyler değil, kudretinin yetebileceği bir şeyi. Sevgiyi, vefayı, şükranı, sempatiyi ve hürmeti. Vekaletlerden Kavaklıdere'ye çıkan yol boyunca aynı tezahürat devam ediyor. Sayın Menderes bu emsalsiz tezahürat arasında Çankaya'daki Riyaseti Cumhur Köşkü'ne geldi. Kapıda kendisini karşılayan yakın arkadaşlarıyla görüşüyor ve onların samimi hislerine mukabelede bulunuyor. Köşkte başvekilimiz, Sayın Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, Büyük Millet Meclisi Reisi Sayın Refik Koraltan ve kabine arkadaşlarıyla kısa bir hasbihalde bulunmuştur. Türkiye Çimento Sanayi Umum Müdürü Burhan Ulutan, çimento sanayinin memleketimizdeki inkişafını ve kalkınmamızdaki önemini rakamlarla belirten bir konuşma yapmıştır. Çimento Sanayi Umum Müdürü'nün bu konuşmasından sonra, Sayın Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle kurdeleyi kesmiştir.
Daha sonra başta Sayın Reisi Cumhurumuz olduğu halde davetlilere fabrika gezdirilmiş ve Sayın Reisi Cumhurumuza ilgililer tarafından izahat verilmiştir. Bu fabrika ile çimento istihsalimiz 1.800.000 tona yükselmiş bulunmaktadır. Bu fabrikanın yanında Pınarhisar ve Elazığ çimento fabrikalarının yakında hizmete girmeleriyle istihsalatımız 2 milyon tona ve 1959'da hizmete girecek 6 fabrika ile 2.600.000 tona çıkacaktır. Bu rakam 1949 istihsalatının 7 mislidir. Aynı gün Balıkesir Evkaf İşhanı'nın temel atma merasimi yapılmıştır. Bu merasimde Sayın Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, Meclis Reisimiz Refik Koraltan, Başvekilimiz Adnan Menderes, Basın Yayın ve Turizm Vekilimiz Server Somuncuoğlu hazır bulunmuşlardır. Sayın Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle temele harç koyuyorlar. Kendilerini Başvekilimiz Adnan Menderes, Adliye Vekilimiz Esat Budakoğlu, Basın Yayın ve Turizm Vekilimiz Server Somuncuoğlu takip ediyor. Et ve Balık Kurumu'na ait soğuk hava tesislerinin açılışı yine büyük bir törenle yapılmıştır. Adliye Vekilimiz Esat Budakoğlu, memleket için hayırlı olması dileğiyle kurdeleyi kesmiştir. Hükümetimizin yurt satında yükselen yeni bir abidesi, Soma Termik Santrali, yapılan büyük bir merasimle hizmete girmiştir. 1950 senesinde Türkiye'de kurulu santrallerin kapasitesi 408.000 kilowattı. Halbuki bu tarihten itibaren yalnız Etibank tarafından kurulmuş olan 4 büyük bölge santralinin gücü 324.000 kilowatt saattir. İnşa edilen diğer santrallerle birlikte bu istihsal 1.260.000.000 kilowatt saate yükselmiştir. Bu suretle sanayi ve ekonomik inkişafımızın esasını teşkil eden davanın halli yolunda büyük adımlar atılmış bulunmaktadır. Bugüne kadar sarf edilen para miktarı 311 milyon lirası döviz olarak 692 milyon liradır. Termik santralin tahakkuku için 35 milyon Türk lirası döviz olmak üzere 56 milyon lira sarf edilmiştir. İşte Soma Termik Santrali. Bu muazzam tesisin açılışında bulunmak üzere Sayın Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, beraberinde Büyük Millet Meclisi Reisimiz Refik Koraltan, Başvekilimiz Adnan Menderes, Adliye Vekili Esat Budakoğlu, Basın Yayın ve Turizm Vekili Server Somuncuoğlu, Balıkesir ve civar vilayet mebusları olduğu halde merasim mahalline geliyorlar. Merasim meydanını doldurmuş 50.000'i mütecaviz vatandaş topluluğuna hitap eden Sayın Reisi Cumhurumuz ez cümle demiştir ki: bugün Türk milletinin hizmetine girecek olan bu tesis, başlanılan ve bitirilmek üzere bulunan elektrik santrallerinden ancak bir tanesidir. Elektrik, nur demektir. Türkiye'nin bütün diğer bölgeleri gibi, Ege bölgesi, memleketimizin bu feyizli bölgesi de nura kavuşmaktadır. Türk milleti, her saadete, her iyiliğe layıktır. Meclis Reisimiz Refik Koraltan Egelilere hitap ederek demiştir ki: Ege, sevinç içinde yeni eserleri kutluyor. Allah mislini arttırsın. Allah sevincinizi tevali ettirsin. Balıkesir mebusu Sıtkı Yırcalı, hazır bulunanlara hitapla, bu bayrama katılabilmiş olmakla duyduğu gurur ve bahtiyarlığı belirtmiştir. Konuşmalardan sonra Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle bu muazzam tesisi işletmeye açmıştır.
Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, Akhisar'da yeni inşa edilen belediye binasını hizmete açmıştır. Belediye balkonundan halka hitap eden Reisi Cumhurumuz, Akhisarlılara teşekkürle söze başlamış ve ez cümle demiştir ki: "Sizlerden, Türk milletinden aldığımız ilham ve kuvvetle başarılamayacak iş, yenilemeyecek zorluk yoktur. Bu memleket yükselecek, layık olduğu seviyeye ulaşacaktır." Başvekilimiz Adnan Menderes, 10 binlerce vatandaşın sevgi tezahürleri arasında yaptığı konuşmada, Akhisarlıların kahramanlığını ve muhabbetlerindeki vefakarlığı övmüştür. Reisi Cumhurumuz Sayın Celal Bayar, Meclis Reisimiz Refik Koraltan, Başvekilimiz Adnan Menderes ve vekiller Akhisarlılara veda ediyorlar. Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, Büyük Millet Meclisi Reisimiz Refik Koraltan, Başvekilimiz Adnan Menderes ve vekiller Bursa'ya gitmek üzere uçağa biniyorlar. Bursa yangını felaketinin 15. günü, yanan çarşının yerine yapılacak ve en geç 3 ayda bitirilecek olan yeni çarşıların temellerini atmak üzere Bursa'ya gelen Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan, Başvekil Adnan Menderes ve vekiller, 10 binlerce Bursalı tarafından sevinçle karşılanmışlardır. Temel atma merasiminde İmar Vekili Medeni Berk, yapılacak olan çarşı hakkında izahat vermiştir. Sayın Reisi Cumhurumuz Celal Bayar, Meclis Reisimiz Refik Koraltan, Başvekilimiz Adnan Menderes, yeni çarşı inşaatlarına ilk temel harçlarını atmışlardır.